Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yiyenin tarifini istediği, önce görüntüsüne, sonra lezzetine aşık olacağınız bir pasta tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis pasta tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak pastanın kremasını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 3 su bardağı sütü tencereye aldım ve içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Ve malzemelerin hepsini kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı güzel bir krema oldu. Şimdi hemen içerisine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra kremayı ocaktan alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğim. Oda sıcaklığına gelen pasta kremasının içerisine 1 paket soğuk kremayı ekliyorum ve şimdi ikisini birlikte mikser ile en az 10 dakika çırpacağım. Mikserle çırpmaya devam ettikçe pasta kremasının kıvamı çok güzel bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi ipeksi kıvamlı çok güzel bir latte pasta kreması hazırlamış olduk. Şimdi sıra geldi pastanın pandispanyasını hazırlamaya. Bunun için 4 tane yumurta ve krema için kullandığımız yumurtanın akını ekledim ve içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave edip yumurtaların rengi iyice açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük olduktan sonra içerisine 5 yemek kaşığı sıcak su ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Şimdi yumurtanın üzerinden eleyerek dökeceğim. 1 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozunu eleğin içerisine aldım. Ve kuru karışımı yumurtanın üzerinden eleyerek ekliyorum. Şimdi alttan üste doğru kapama yöntemi ile birlikte karıştırarak unun yumurta ile karışmasını sağlıyoruz. Böylelikle yumurtanın havasını söndürmeyeceğiz ve pandispanya çok daha güzel, yumuşacık bir kıvamda olacak. Bu şekilde kek hamuru tamamen karışıncaya kadar katlaya katlaya karıştırdım. Ve şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum 28 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine pandispanya hamurunu döktüm. Ve pandispanyayı soğuk fırına verip 180 dereceye ayarlayıp yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişiriyorum. Pandispanyayı fırından çıkardıktan sonra bu şekilde ters çevirip soğumaya bıraktım. Oda sıcaklığına geldikten sonra 3'e kestim. Şimdi keki ıslatmak için 1 tatlı kaşığı granül kahvenin üzerinden yarım su bardağı sıcak su ekledim. Sıra geldi pastayı birleştirmeye. İlk kat keki aldım ve gördüğünüz gibi kelepçeli kalıpta dışına yerleştirdim. Şekil vermesi daha kolay olsun istediğim için. Ardından hazırlamış olduğumuz pasta kremasından kekin üzerine aldım ve güzelce düzelterek yayıyorum. Şimdi ikinci kat keki yerleştiriyorum. İkinci kat kekin üzerinden kahveli su gezdirecektim ben ancak bunu unuttum. Buna rağmen tadı çok ama çok lezzetli oldu. Ben unuttum kahveli su gezdirmeyi ama siz unutmayın. Bol bol kahve tadı almak istiyorsanız eğer latte pastadan bu aşamada kahveli su gezdirip ardından ikinci kat kremayı sürmeniz gerekiyor. Son olarak 3. kat pasta kekini de yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu keki de kahveli su ile ıslattıktan sonra üzerine hazırladığımız kremadan güzelce sürüp düzeltiyoruz. Eğer hazırladığımız latte pasta tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Pasta kremasından 2-3 kaşık kadar kenara ayırdım. Daha sonrasında pastanın kenarını kaplamak için kullanacağım. Şimdi bir cezvenin içerisine 150 milim kremayı ısıttım. Gördüğünüz gibi kenarlarından böyle birazcık kaynaması yeterli. İçerisine 150 gram beyaz çikolata ekliyorum. Normal beyaz çikolata ve kuvertür beyaz çikolatayı karışık olarak kullandım ben. İkisi de elimde olduğu için. Beyaz çikolata eriyinceye kadar krema ile karıştırdım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendiriyorum. Sıcakken pastanın üstüne dökmeyin asla.
Hazırlamış olduğumuz beyaz çikolatalı ganaj oda sıcaklığına geldikten sonra latte pastanın üzerinden yavaş yavaş gezdirerek döküyorum. Benim pastanın dışında kullandığım kek kalıbı gördüğünüz gibi kelepçeli bir kek kalıbı olduğu için ayarlayamadım ve kenarlarında da boşluk vardı. O yüzden ganajın bir kısmı kenarlardan aktı. Her ne kadar kenarları çok fazla yanaştırmamaya dikkat etsem de böyle bir durum yaşandı. Eğer evinizde ayarlanabilir bir kalıp varsa onu kullanırsanız daha iyi olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Hazırlamış olduğumuz beyaz çikolatalı ganajı da düzelttikten sonra şimdi son olarak üzerini süsleyeceğiz. Bunun için yaklaşık 30 gram kadar bitter çikolatayı benmari usulü erittim. Ve içerisine bir yemek kaşığı kadar krema ekleyip önce karıştırıp sonrasında biraz daha ılıttıktan sonra güzel bir bitter çikolatalı ganaj hazırladım. Şimdi onu latte pastanın üzerinden böyle rastgele olacak şekilde gezdiriyorum ve bu şekilde pastanın üzerine süslemiş oluyorum. Siz dilediğiniz gibi şekil vererek süsleyebilirsiniz. Bitter çikolatalı ganajı da gezdirdikten sonra hazırlamış olduğumuz latte pastayı bir gece buzdolabına dinlenmeye kaldırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu muhteşem görünümlü latte pastayı şimdi kalıptan çıkarıyorum. Dediğim gibi beyaz çikolatalı ganaj kenarlarına biraz aktı. Şimdi hemen onu avantaja çeviriyoruz ve pastanın dışını beyaz çikolatalı ganaj ile hızlıca sıvadım. Normalde kenarı için krema ayırmıştım biliyorsunuz. Onunla sıvayacaktım. Ancak bu şekilde ben beyaz çikolatalı ganaj ile sıvadım. Şimdi latte pastanın kenarlarını irice kıyılmış fındık ile süsledim ve yan duvarlarını da fındık ile kaplıyorum. Bunun için bir hamur kesici kullandım ben. Hamur kesicinin üzerine fındığı alıyorum ve pastanın yan duvarlarına bu şekilde yapıştırıyorum. Eğer evinizde böyle bir aparat yoksa bunun yerine kağıt kullanarak da rahatlıkla pastayı fındık ile kaplayabilirsiniz. Dışını da böyle bol bol fındık ile kaplayıp hazırladıktan sonra muhteşem görünümlü, çok ama çok lezzetli latte pasta servis için hazır oldu. Şimdi hemen bir dilim çıkarıp size yakından da göstermek istiyorum. Eğer farklı pasta tarifleri arıyorsanız, hoş görünümlü olsun ama kolay bir pasta tarifi olsun diyorsanız hazırlayabileceğiniz en lezzetli pasta tariflerinden bir tanesini hazırlamış oluyoruz. Eğer kahve seviyorsanız, kahveli tatlı tariflerini seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim kahveli pasta tarifi oluyor. Dışarıda satılan, dilimini çok pahalıya aldığımız bu latte pastayı evde hazırlamak aslında bu kadar kolay ve dışarıda yediklerimizden de çok çok daha lezzetli. Buna emin olabilirsiniz. Kıvamı, yumuşacık dokusu, ipeksi kreması ve mis gibi kahve kokusuyla hazırlamış olduğumuz bu latte pastayı beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.